Merhabalar, ben Mert. Merhabalar, ben Serap. Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımızda bu haftada yine huzurlarınızdayız. Evet, dop dolu, heyecan dolu yeni sorularımızla ben hazırım. Siz? Ben de hazırım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çarpışsın sorular. Genelde herkes için söylenir ama özellikle erkekler için ilk aşkını asla unutmaz derler. Bu doğru mu? Sebebi ne? Sen soruyu sorarken düşündüm. İlk aşkını mı? Bulamıyorum hala. Ya şimdi şöyle bir şey. Ya bence genelleme içerisinde doğru olabilir. Doğrudur da. Doğru olabilir derken kendi nezdimde söylüyorum bunu. Ya şöyle, eğer romantik bir ilgi, bir ilişki, bir çerçevesi içerisinde bir etkileşim varsa söz konusu gerçekten bunu unutmak şey değildir. Yani her şeyin ilkleri içerisinde kalır. Yani bunda karşı tarafa olan sevgi olsun, herhangi bir başka bir şeye merak da olsun, cinsellik de olsun. Bunlar her zaman kişilerde, ilklerde unutulmaz, yani bir iz bırakacak olur. Şimdi sen soruyu sorunca bir düşündüm. Yani benim ilklerim içerisinde öyle çok yoğun, yoğuş bir romantizm bir şey de, ben hep her zaman bir aşk adamı oldum. Yani onun içerisinde şöyle bir düşünüyorum. Unutmuşum. Araya girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bunun için hani istatistikler böyle söylüyor ve hani yorumlar yapan insanların söyledikleri. Hani bu bir araştırma, işte 1000 kişiye soruluyor. Bu 1000 kişi içinden geçen bir araştırma. Erkeklerin ilk aşkını genelde unutmadı ve bunların da %80'ini öğretmenlerinin olan aşkları olduğu söyleniyor. Konu çok değişik yerlere gidiyor. Abi aşk, şimdi bak, aşkın tanımı farklı bir şey ya. Aşk tabii şimdi ki, ama kimse zaten şarkıları da olmuştur değil mi? Yani ya gel bana aşkın tanımını yap şimdi. Yani aşk aslında değişkendir. Duyguların bütün hepsinin dengenin bozulduğu, aklın, kalbin, hormonların hepsinin bir yer değiştirdiği bir şeyden bahsediyoruz yani. Tabii ki bu farkındalık ister istemez insanın hayatının rutin bir hayatı içerisinde unutulmaz bir farklılıktır. Deli dolu olduğu gibi işareti ifade edersin. Evet, öğretmenler. Şimdi soruyu, evet var. Soruyu atlaya gidiyor. Şimdi oldu. Hemen bulundu ilk aşk. Yok mu? Var tabii ki, yani olmaz olur mu? Ben çok şanslıydım yani o konularda. İşte o çocukken o masumane duygularla, yani genelde erkekler için şimdi şöyle bir şey. öyle söyleniyormuş. Şimdi zaten duyduk. Erkekler çocuk bedenindeyken çocuk aklına sahip değil. Beden büyüyünce akıl hep çocuk. Yani bizi bir yere koymuşlar. Ama kalıbımızla hiç oturmuyoruz. Biz bu uyumu sağlayamıyoruz. Evet, benim de ilgi duyduğum, etkilendiğim hocalarım vardı. Ama tabii ki etkileşimde farklı tabii ki. Sadece fiziksel değil, etkisi olsun. Dediğim gibi güçlü kadınları severim. Bilgiyi kullananları, bunu gösterenleri, taşıyabilenleri. Ben şanslıydım. Hem fiziksel yönden hem de duruş ve kendini geliştirme tarafından gerçekten hayran olacak hocalara sahiptim. Ne güzel. Hepsinin ellerinden öpelim o zaman, saygıyla. Evet, sevgiyle, buradan da saygıyla almış olalım. Hepsine selam yolluyorum. Bir Adem'in karşı cinsle ilk göz göze geldiği zaman etkileşime geçtiği yerler bugün herkes tarafından biliniyor. Bizim genlerimize işlenmiş. Şimdi o karşıdan bir Havva gelse, hemen bir geldiği zaman biz önce bir elektrik alabiliyor muyuz? Etkileşim sağlayabiliyor muyuz? Hemen bir böyle bir trafolarla elektrik akımı sağlanıyor mu? Ona bakıyoruz. Ondan sonra mihrabı ayakta tutan fil dişi sütunlara bakıyoruz. Yanımızdan gelip geçiyor. Bir de arka bahçeye bakıyoruz. Tamam mı? Yani bir Adem'in karşı cinste şey yapacağı belli. Bugün herkese gözü kapalı. Dünyaya gelen zaten Adem Havva anlayabilecek durumda. Ki bir de bu yerler çok işlevseldir bizde. Yani kullanışlıdır. Monolog bir sistem olduğumuzda buradan da garantilidir. İşlevsel olmayan hiçbir şey alt tarafı. Yani böyle bir kodlu veriydi bilmem neydi bize yaramıyor abi. Hepsi işlevsel olacak. Şimdi benim de merak ettiğim bir şey var. Aslında Havvalarda da bu Ademlerde ilk göz göze geldikleri zaman neye bakıyorlar? Yani
sizde bir Adem'de şehvet uyandıran yer neresidir? Şimdi şöyle kısa bir şehir efsanesi de var. Yani biz bununla yaşıyoruz. Abi kadınlar erkeklerde götten şehvet duyuyorlarmış. Tahrik oluyorlarmış. Burayı seviyorlarmış. Abi şimdi düşünüyoruz. Ne kendi namıma da aynı şekilde. Göt lan. Yani siz bu götle ne yapıyorsunuz? Yani siz göt mü seviyorsunuz? Bize göt dediler. Cevabı geleyim mi? Lütfen, yani bunun bir aslı var mı? Bir de bunun bir sıralaması var mı? Neye bakıyoruz yani? Şimdi biz de tabii ki ilk gördüğümüzde bir insana dıştan görünüşüne bir bakıyoruz mutlaka tabii ki ama Nereleri buraları? hani vücut hatları, işte gözleri, bakış ifadesi vesaire. Bunlar ilk anda baktıklarımız. İkinci planda Koordinat ver. Koordinat ver. Kola mı bakıyorsun? Meme mi? Göbek? yani göbekli olmasın. Önden görünen kısım işte yani. Göbekli olmasın. İfadesi düzgün olsun. İşte yüzü Ben güzel sana ne olsun güzel falan. anlattım. Diyor. Sonra Koordinat istiyorum. İkinci kısımda da açık ve net söylüyorum. Ben öyleyim en azından. Diğer hemcinslerim de ne düşünecek? Yazsınlar yorumlara. Ben göte bakıyorum. Bize göt dediler. Siz göt Çünkü böyle güzel totosu olan bir adamın kıçına şapla rınk diye yerleştirmeyi, o elinin de tam oraya oturmasını seviyorum. Bu bir kadın olarak beni de mutlu ediyor ayrıca. Niye etmesin? Yani niye sadece o şaplak sizin tek elinize arkadaş? Ben buna zaten uyuz oluyorum. Durmadan hep görüyoruz ya böyle erkek şaplak. Hayır abi, ben de güzel Şimdi bir totoya şaplak onun da atmak bir istiyorum. şeyi var. Onun da ayrı bir hazzı var. Oğlum siz dövmeye yer arıyorsunuz. Siz dövmek için bahane mi arıyorsunuz? Bunu hani dövmek Hayır. için götü mü bahane ediyorsunuz? Tabii ki değil ama yani bakıyoruz. Çok açık ve net bakıyoruz. Yani göt doğru. Tabii ki. Evet. Kuru bir götü kimse sevmiyor. Ama Hiçbir kadın şimdi sevmez. az evvel dediğim gibi şimdi bizde erkekte hani bir kadındaki görsel anlamda şehvet uyandıracağı yerler romantizm amacıyla da kullanışa elverişli yerler. Siz bu göte ne yapıyorsunuz yani? Vurmak için mi başka bir şey yok mu? Ne yapıyorsunuz? Yapıştırıyor musun? Ayırıyor musun? Ne yapıyorsun? Bir vuracak mıyız yani illaki? Kırbacı getir. Ne kırbaçmış arkadaş. Peki başka yer yok mu? Biz bunu öğrenmek istiyoruz ya. Nedir bundan ya? Ya bir şey sevmek için illa ona işlevsel bir amaç yüklemek gerekmiyor ki. Seviyoruz o kadar. Başka peki? Yer var mı? Yani ben gözleri derim mesela. Gözler. Bir adamın gözleri benim için çok anlam ifade ediyor. Renkli mi? Hayır. Renkle ilgisi yok durumu. Yani renk yani olsa da olur, olmasa da olur. Olursa süper. Ama asıl bakıştaki ifade önemli. Yani o sana bakarkenki gözlerindeki ifade, gözlerinin içinin parlaması falan filan. ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün O başka Ademlerin bir durum. gözleri parlayarak bakar. Bir havaya bakarken. Şimdi tabii ki parlar da o parlama nasıl bir parlama onu da bir kadın anlar yani. Siz de Kusura bakmayın. elektriği oradan anlıyorsunuz yani. Tabii. Siz. Bizde trafolar, sizde gözler ruhun aynasıdır diyerekten. O gözlerden o götü anlıyoruz biz. Havalarında çok göt sever biri olduğunu da buradan öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi insanların ilişkileri yürümediğinde, ayrılıklar yaşandığında kadınlar ilk başta birazcık ilişkinin ilk bitiş anında belirli bir travmatik süreç yaşarlar. Bazıları o ayrılık acısını ağır yaşar, bazıları hafif yaşar falan ama erkeklerin o ayrılık anında çok rahat, cool göründüğü ve rahatlamış olduğuna dair bir ifade var, söylem var ve insanların da böyle gözlemleri var. Ama aradan bir süre geçtikten sonra 3 gün, 5 gün, 1 hafta artık hani kişiye göre mutlaka değişiyordur. Sonra ayrılık acısı yaşamaya başlıyorlar ve bunu dile getirmeye başlıyorlar. Ne oluyor? Vahiy mi iniyor size? Başlangıçta anlamıyorsunuz, sonra mı dank ediyor? Okey. Soru bu mu? Evet. Çok sorunun içinde bir şey bitsin diye beklerken. Şimdi şöyle anladım demek istediğini aslında sormak istediğin şeyi.
Kimin ayrıldığının bir önemi yok burada anladığım Hayır. kadarıyla. Ama kim ayrılırsa ayrılsın sonuçta böyle. Şimdi biz frangalarımızdan kurtulunca zannediyoruz ki bütün Havvalar da bizde kapının önünde bekliyor. Tamam mı? Öyle bir kendi rüya alemimiz var. Onun şeyini yapınca öyle zannediyoruz. Sonra üstüne hayal kırıklığıyla karşılaşınca sonra biz ne yaptık oluyor. Tamam mı? Sonra Kürtçü dükkanı hesabı döneriz, içeriz, arkadaşlarla şey yaparız. Ya ne de iyi oldu, nasıl da şey oldu. Eve gelip o yastığa başını koyup da yalnız kaldığın zaman bir mesaj atayım, bir stalklayayım, bir bakayım ne yapmış falan filan diye böyle bir geziniriz. Bir tarafımız kaşınır yani, anladın mı? Biz bir onu yaparız. Şu dediğin doğru, bunu ben de katılıyorum. Bir ilişki bittiği zaman yani ne tür olursa olsun ya da olmadı bir şekilde kadınlar biraz daha işte duygusal bir anlamda sevdikleri veya sevmedikleri bir ilişkiyi bitirdikleri zaman ilk sürecin içerisinde böyle bir nasıl söyleyeyim? Onun acısını yaşarız, bitiririz. Acısı demeyelim. Yani belki bir işte, şeyle öfkesi. genelleştirerek yapalım. Öfkesidir, acısıdır. Öfkesi de değil yani. Duyguyu bitiririz yani. Karşılaştılar, anlaşamadıklarını anladılar, şey yaptılar ama bir onun bir şeyi vardır. Duygusal bir röt balans ayarı vardır. Onun verdiği bir ağırlık vardır. Bizde o sonra geliyor. Bizde sonra ağrısı. Yani acıyı biz o ara anlayamıyoruz. Biz o ilerleyen periyotta anlıyoruz. Sonra da böyle sümüklere kalarak, gözyaşları akarak da falan filan böyle bir hale geliyoruz. Yani genelleştirilmiş şeyle bakarsak evet, erkeklerde böyle bir durum var. Teşekkür ederim. Bir Havva'nın partnerinin sadakatini ölçmek için yapabileceği en sinsi plan nedir? Güzel soru. Yani elbette birçok şeyler vardır, bir genel vardır. Belki senin vardır. Kendimi sağlam alıp bilgi alınmaya çalışıyormuşum. Ya da böyle bir duymuşluğun, edinmişliğin şeyin vardır, bir deneyimin vardır. Yani bu şey tam olarak nedir yani? Neler yapılabilir? Biz de buradan Ademciler olarak Ademcileri kuralım. Ya şimdi şöyle, sadakatini ölçmek için normalde ben kendi adıma ölçmek için uğraşmam. Yani sadıktır ya da değildir. Sonuç ortadadır. Varsa vardır, yoksa yoktur. Yoksa da hadi güle güledir. Bittir yani. Hani bendeki çizgiler biraz daha net. Ama hayal gücümü kullanıp biraz daha geniş bir perspektiften bakıp ne yapılabilir? Akrep duygularımı da kabartıp ne yapılabilir düşündüğümde evet, aklıma ilk gelen, biraz komplike olacak ama idare edeceksin artık, akrep kadını sen de sonuçta yani. Şimdi öncelikle bir alan, bir bölge ayarlarım. Bir kafe, bir restoran, bir park. Gizli kameralar yerleştiririm. Arkadaş yönetmen olduğu için prodüksiyonu sıkıntı yok. Bu arada soruyu da ilk defa sordum. İyi ki dedi ki hiç ben bir şey yapma. Benim için öyle bir şey değil dedi. Prodüksiyon anlatıyor şu an, evet. Gizli kameralar yerleştiririm. Sonra 3 ayrı arkadaşımla, onun tanımadığı işte iş hayatından olabilir ya da işte yıllar önce görüştüğüm biri olabilir. Senin arkadaşların bunlar. Tabii ki. Tamam, ve kendi çevremden 3 ayrı arkadaşım ayarlarım. Üçünün de farklı tipte olmasını sağlarım ki bu ne? Sarışın, kumral, kızıl. Hangisine gidecek? İlkinde gittiyse zaten geçmiş Sen olsun. tarama yapıyorsun ama ya. Bir dakika sordun, cevaplıyorum. Tamam anladım. Ama şimdi bu bir sinsi plan zaten derken sonuçta ortada bir şeyler olması lazım. Durduk yere sen bayağı durduk yere birinin şeyini Şimdi karşısına 3 tane farklı statüde, farklı fiziksel özelliklerde kadın çıkartıyorsun. Kızıl, sarışın. Artık kişiye göre onu şekillendiririz. 3 dediğin, ben de 3'ünü saydım işte. Tamam. Senin hayal gücündekine katılıyorum. Karşısına Kızıl çıkarttım. falan diyemişim. Sonra bunlar rastlaşmış gibi merhabalaşırlar, konuşurlar. Kız biraz flörtöz bir yaklaşımla yaklaşır. Onun vereceği tepkiler önemli. Ne tepki veriyor? Flört etmeye karşılık mı veriyor? Sonra bir randevu mu? Ki eğer bu iş randevuya giderse kız mutlaka benim ayarladığım bir kafede buluşmaya gider. Orada da yine kameralar vardır. Ne kameralarmış ya. Dur. Sonrasında buluşmaya gittikleri raddede bu kıza artık
böyle hani ileriye doğru hamleler yapmaya başladığı bir raddede, artık benim de hani istihap haddimin olduğu bir raddede karşısına çıkar, suratına tokadı yapıştırır. Sonra bu görüntülerin hepsini bir güzel kurgular. Kurguluyorsun, bu montaja girer. Tabii hani oradaki görüntüleri hepsini meşliyorum. Adamın yüz ifadesi bilmem ne, bir sürü kamera Tamam. var ya, açılar Tamam, var ya. okey, peki. Bütün açılarda. Onların hepsini montajlar, güzel bir kısa film yapar. Sonra da tüm dünyaya yayınlardım. Ödül alıyormuş kısa filmler. Abi, Aklıma gelen bu oldu. teşekkür ederim. Cevabın içinde de yani aslında bildiğin bir Havva'nın başka bir tanıdığı Havva'dan telefonuna mesaj atmak ya da onu arayıp da bakayım ona ilgi duyacak mı kısmında. Sen tabii bunu bir şey yaptın. Üniversite o şimdi sınavına o. giriş sınavı gibi yaptı. Renkler, seçenekler verdi. Bir de ekipmanda da ellerinde şey olduğu için, bir sıkıntısı olmadığı için de bir de onun üstüne şey yaptı, kurgu yaptı. Ama bir şey söyleyeceğim, bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Kanıt lazım, kanıt. ama bu bir kanıt değil ki. Görsel kanıt var. Değil mi? İfadeler, kameralarda her şey İş üstünde kayıtlı. hiçbir şey yakalamıyorsun ki. Bir insan bir insanla yani bir Adem başka bir Havva ile konuşup onun davetini, onun bir şeyini bir arkadaşça belki şey yapıyor. Ne yapıyor ki? İşte- Pastaneye gidiyor, parkta buluşuyor. Ne yapıyor? Simit alırken diğeri de köpeğini mi gezdiriyor ki? Ne yaptı? Konuştu, ben de geldi. Şimdi kafeye gittiler zaten. Evet. Cümlemin içinde şöyle de bir ifade Evet. vardı. Belirli bir raddeye geldikten sonra O muhabbet. radde dışarıda ne olabilir ki zaten radde? Yani şöyle bir şey olabilir. Kızla konuştular, flört ettiler. Hadi akşam bana gidelim dedi. Hadi buradan çıkıp bana gidelim, biraz tatlı vakit geçirelim. Ben Belki senin kızın keyif uzmanlık aldım. alanından yararlanacaktır. Avukatsa benim evde bir dosyam var, bir bakalım diyecektir yani. Yani olabilir. Bence halen burası çok yakalanmış bir durum değil. Buradan halen kaçar. Ya kaçarı yok onun. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde yaş farkı ile ilgili bir sürü söylem var. Herkesin farklı bir fikre, farklı bir görüş açısı var. Sence ideal yaş farkı nedir? Ya da ideal yaş farkı diye bir şey var mı? Yani ben Genel bir soru oldu yine. akılların ve ruhların bir arada anlaşmasıyla şey yapıyorum. Yani bir ideal yaş oranı. Çünkü kimi insan bulunduğu yaştan daha olgun olabilir. Tabii ki bu olgunluğun vermesiyle kendi yaş portföyünden daha yukarıda birileriyle anlaşabilir. Kendi nezdimde söyleyeyim. Benim çocukluğum, gençliğim bu şekilde geçti. Kendi yaşıtlarımla tabii ki bir anlaşıyordum ama daha çok böyle konuşmak ya da daha çok böyle paylaşmak istediğim, böyle spot ışıkların yandığı, herkesin böyle terlediği alanlar. Benim yaş grubum almıyordu. Ben oraya aittim. Birinin bir yaşı bekliyordum. Yani, tabii ciddi anlamda da hani böyle bir şeyim var. Kendi nezdimde. Bu ideal bir yaş değil. Bu kişinin tamamen görüşüyle veya tam tersi de şey olabilir. Anlaşmasıyla da öyledir. Benim yaşlar bakımından baktığın zaman kimi bakarsın daha senden aşağıdadır yaşı, farkı, işte bu 10 yaşın 15 yaşın daha altındadır. Ama bilgi, birikimi, kendine ifade etmesi ya da söylemleriyle, yani akılların uyar, ruhun uyar, davranışların uyar. Yani burada bir uyum önemlidir. Bu uyum illaki şöyle bir yaşta oluyor. Bu bence böyle çok sınırlandırılıp bir kıstasa indirilemez. Kıstas veya bir şey indiriyorsan insanlığın Adem ve Havva'dan bu zamana kadar olan verilerini bir toplarsın, bir genelleştirip bir veri çıkartabilirsin. Ama bu yine Bilimsel bir veri olur, duygusal bir veri yani yine değil zaten. dediğim de zaten çıkarılabilecek bir şey değil. Ancak yapacağın en fazla nedir? 1000 kişi, 2000 kişi ya da verilen yatırım kadar bir şey ölçersin. Bir veri çıkartırsın. Buradan da ortalama hani bir 10 yaş vardır. Eskilerde şöyle bir şey var. İşte erkek 10 yaş yukarıda, kadın daha aşağıda da şey yapıyor. Ben buna katılmıyorum. Yani böyle bir ideallik diye bir şey yok. Bu
dönemlerin de yine farklı bir şekilde aslında çarptırılmasıyla oluşuyor. Kadınlar daha çiçektir, daha narindir, korunmaya ihtiyacı vardır. Dönemlerde, eski dönem, şimdi bir şeyi incelerken, bakarken o dönemin ihtiyaçlarına, gereksinimlerine göre bakmak lazım. Evet, orta çağlardan baktığın zaman böyle bir ihtiyaç, böyle bir çerçeve sunulabiliyor. Ama günümüzde durum değişiyor Şimdi tabii zamana ki. göre değişiyor Modern tabii ki. zamanda. Orta çağ diye genelleştiriyorum ama bunun başı, ortası veya kara çağ girdiği zaman da o da değişiyor. Aynı şekilde modern zamanına geldiğin zamanda da öyle. Hani ihtiyaçlar çerçevesi içerisinde hayatın getirdiği şey. Ben 10 yaş olmazsa olmaz ya da bu kadar şey. Hani tabii ki şu var, insanlar şunu sorguluyor. Şimdi bu yaşların belirli bir sınırı var. Şimdi birbirleriyle olan beklenti de bu böyledir diye değil. Ya bu aradaki sayı uzadıkça insanın bedensel bir şeyleri yapabilme şeyleri de değişiyor. Farklılaşıyor. Şimdi sen araya 20-30 yaş şey yaptığın zaman şimdi yine bu 60 yaşındayla 30 yaşı arasındaki iki kişi içerisinde yine çok fazla şey yapmaz. Lakin araya şimdi evet 30 ile 60 çok süper anlaşır. Birkaç yılda gider. Araya biraz 5 yıl, 6 yıl koyduğun zaman işlerin biraz daha rengi değişir. Evet. Biri 30'larının ortasına geldiği zaman birisi neredeyse öbür tarafa neredeyse yarılamış olacak. Yine anlaşır. Yine aşkta yaşar, romantizm de yapar. Bu kendisine bakmakla alakalı. Ama tabii ki bu artık karşı tarafının beklentilerini karşılayamayacak durum. Böyle ilişkiler yok mudur? Vardır başka İlla şeyler. ki Ama vardır. karşı tarafta cinsellik olur, paylaşım olur, işte yani bir aktivite olur. Ekstrem sporlarından ilgileniyordur. 60 ile 30 yapar. 5 yıl sonra adam yapamaz, merdiveni çıkamaz. Anladın mı? Ne oldu? Ekstrem yapacaktık biz. Adam ben daha karyoladan inemiyorum. Yani. Güzel diyor. Teşekkür ederim. Çok güzel bir Rica cevap. ederim. Bana bir ilişkiyi bitirmek için şimdiye kadar kullandığın en saçma bahane ya da yalan neydi söyler misin? Belki buna senin dışında Havva cephesinden de söylenenler, kulağına çalınanları da bizle paylaşırsan da olabilir yani. Buradan da şey yapıyorum, korkuyorum değil mi? Sen hiç yalan söylemezsin. Yok, yalan olarak bir şey söyledim. Bahane, yalan. Yani evet, yani, bahane sonuçta bir yalan aslında zaten, yani adı üstünde. tatlı diyelim. Beyaz yalan. Sen de bir prososyal Prososyal ve yalan. antisosyal yalancı karakteri yani- olduğu için. Yani şimdi benim saçma ya da yalan olarak kullandığım bir bahanem hiç olmadı. Hep Yok, bayağı fazla dürüstüm, hatta bazılarında acımasızlık derecesinde dürüstüm. Çünkü hani çok öyle flörtöz bir gaddarlık. insan olmadığım için Ya, gaddarlık. evet, gaddarlık seviyesinde dürüstüm yani. Hani karşımdakine ya arkadaş ben seni sevmiyorum artık, bitti, konu kapandı, hadi güle güle falan diyebilecek kadar. Neden? Yalan ve bahane karşı tarafını kırmamak için mi söylenen bir şey? Bence genelde bunu yapıyor insanlar, hani karşımdaki kırılmasın diye, ama bence gerçeği daha çok hak ediyorlar. Yani evet, belki kırılabilirler. Ama o yalanın ortaya çıktığındaki kırgınlık salak Nereden yerine biliyorsun? konma. Belki hiç çıkmıyor. Belki çıkmaz, evet, ama Suç sende değil bende. Hadi bakayım. gibi Çıkart. şeyler olabilir. Nereden çıkartacaksın? Hadi. neyse, ama benim bir arkadaşımın olmuştu. Babamın tayini çıktı. İşte şehir değiştiriyoruz. O yüzden artık uzak mesafe ilişkisi yürümez deyip çocuktan ayrılmıştı. Sonra aradan Bunu arkadaşım mı yaptı? arkadaşım yaptı. Ha. Bir arkadaşım, Bizim kız arkadaşım. Adem tarafında da şey gibi değil mi bu? Benim bir arkadaşım var. Yok. O değil. Seninki de biraz öyle oldu da Yok, bilelim çünkü ya. hatta şöyle bir durum oldu. Biz bir yerde otururken çocukla kız tekrar karşılaştılar. Aradan belirli bir zaman geçti. Süresini hatırlamıyorum falan. Kızla karşılaştılar. Kız böyle ayrılmış daha doğrusu. Bize sonradan anlattı. Karşılaştılar. Dedim bak seninki değil mi falan. Eyvah dedi, beni görmesin. Ne oldu dedim. İşte hani böyle ayrılmıştım falan filan. Unuttum falan filan derken çocuk bizi gördü, geldi. Senin ne işin var burada? Hemen tabii yalan devam ediyor. İşte arkadaşlarımı görmek için geldim. Kuzenimde kalıyorum falan filan deyip durumu toparladı yani. Ayşe'lerdedir. Tabii Merve'lerde. Merve. Okey. Teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Kendi şeyinizi, bahanenizi paylaşmadınız. Hala kız olarak saklıyormuş. Benim yok ya.
Hazır mısınız? Buyurun. Tek soru, 4 şık, bir cevap hakkınız var diye. 5 saniye. Varıp okuyacağım. Aklına ilk gelen cevap veriyorsun. Hatta sen cevabı ver, ben soruyu sorayım. Evet. Şimdi sana bir metin okuyacağım. Bu metinden sonra 4 tane seçenek sunacağım. Bu 4 seçenekten aklına ilk yatanı çok fazla düşünmeden cevaplayacaksın. Doğru cevap ya da yanlış cevap diye bir durum yok. Tamamıyla bilinçaltına dayalı bir test olduğu için hızlı cevap vermeni isteyeceğim. Tabii ki. Buyurun. Okyanus manzaralı bir otelde kalıyorsun. Yatağına uzanmış, boydan boya pencereden masmavi sakin sulara bakıyorsun. Denizle gökyüzü birleşmiş. Yavaş yavaş için geçiyor, uyuyakalıyorsun. Uyandığın zaman nasıl bir manzara ile karşılaşıyorsun? A. Deniz üzerinde yükselmiş parlak öğle ışığı, güneşi. B. Yıldızlı gökyüzünün altından uyuyan okyanus. C. Denizin üzerinde gezen bir sis bulutu. D. Alacakaranlıkta ufukta batmakta olan güneş. Halen aydınlık olduğunu. Sanırım A şıkkıydı. Denizin üzerinde yükselmiş parlak öğle ışığı. Evet. Tamam. Şimdi seninkini okumadan önce diğerlerini de bir Lütfen, okuyayım. Belki diğer izleyicilerimiz de testi yapmak isterler. A'yı seçtiğin için önce B ile başlıyorum. Evet. Yıldızlı gökyüzünün altında uyuyan okyanus. Diğerleri sizin eski kafalı olduğunuzu düşünseler bile bir ilişkide sadakat ve adanmışlığa önem veriyorsunuz. Aşk ilişkileriniz belki gökleri ateşe vermiyor ama geceleri asla uykusuz da bırakmıyor. Başkalarının ateşli aşkları küllendiği zaman sizin hala sevginiz huzur içinde uyuyorsunuz. C şıkkı, denizin üstünde gezen sis bulutu diyenler ise dostluk ve aşk arasındaki sınır sizin için belirsiz. Zaman zaman birbirine karışıyor. Sizin için ideal ilişki tüm sınırlarınızı açabileceğiniz, kahkaha ve gözyaşını paylaşacağınız ve kendinizi gibi davranabileceğiniz biriyle yaşanır. Sevgilinizin aynı zamanda en yakın dostunuz olabileceğine inanıyorsunuz. D şıkkını seçenler, yani alacakaranlıkta ufukta batmakta olan güneş, herkese ilham veren, mükemmel olan romanlardaki aşkı arıyorsunuz. Sizin için her şey doğru yaşanmalı. İlk tanışma, ilk öpüşme, düğünün yapılacağı mekan, yeşil pancurlu ev. Aşk yaşam sürecinizde bir kere yaşanır ve siz daha azıyla avunamazsınız diyor. Şimdi gelelim seninkine. Yani A şıkkına. Denizin üzerinde yükselmiş parlak öğle güneşi. Bunu seçenler ise sizin için ideal aşkta tutku ve yoğun heyecanlar olmalı. Alev alev yakmalı. Aşk size göre gerçek aşk. Çünkü bu durum ilişkiyi tehlikeye getirse bile sonunda buna değer olduğunu kanıtlayacaktır. Güzel. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok Dinlediğiniz eğlenceliydi. için teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Buyurun. Evet. Bu hafta aldatma eğilimi ölçeğiyle karşına geliyorum. Oo. Psikoloji danışmanı Şenol Baygül'ün hazırlayıp sunduğu akademik bir ölçektir. Hedefi ilişkilerde sadakat, ödül ve bedel dengesini sorguluyor. Bu orijinali 30 maddelik bir ölçek. Biz burada tabii ki kendi konseptimize, programımızın söyleşisine ve eğlencesine dahil olarak bunu 7 soru şeklinde yeni bir değerlendirme, bir versiyon oluşturarak sana sunuyor olacağız. Okay. 7 tane sorun var. Sana bir tane de kalem takdim ediyorum. Kalemin burada olmasının sebebi anlaşıldı. Yarışmadan sonra kalemi de sana hediye ediyor olacağım. Soruları hızlıca okuyacağım. Evet. Sizler de değerli arkadaşlar ekranın başından sizler de kalemlerinizi not alarak soruların cevaplarınızı not alarak yorumlardan kesinlikle paylaşın. Sonra değerlendirmeyi de okuyor olacağım. Hazırsan hızlı bir şekilde okuyor olacağım. A, B, C şıkların olacak. Verdiğin cevaplara göre de sırasıyla yaz. Partnerinle uzun süredir iletişiminiz zayıfladı. Tam o gün biri sana Instagram'dan merhaba dedi. Ne yaparsın? A. Görmezden gelirim. B. Ne var ne yok diye bakarım.
ama iletişime geçmem. C. Sohbet ederim, belki iyi gelir. Görmezden gelirim. A. Hı hı. İlişkinde duygusal yakınlık azaldığında kendini nasıl beslersin? A. Konuşmaya çalışırım. B. Kendi içime dönerim. C. Dışarıdan ilgi alırım. Yani birileriyle paylaşırım hesabı. A. Konuşmaya çalışırım. Okey. Flört etmek senin için ne ifade eder? A. Sadece sevgilimle olur. B. Biraz enerji verir ama sınırlıdır. C. Hayatın doğal parçasıdır. Biraz enerji verir ama sınırlıdır. B mi o? B. İlişkide uzun süren bir sessizlik olursa nasıl tepki verirsin? A. İlk konuşan ben olurum. B. Susarım, ne olacak diye gözlerim. C. Sessizlik sürerse başka yerde ses ararım. B. Susarım, ne olacak diye gözlerim. Evet. Sadakat senin için ne kadar kişisel bir değerdir? A. Vazgeçilmezdir. B. Duruma göre değişir. C. Kural değildir, tercihtir. Yani duruma göre değişmez. Kural bence sadakat önemli. A. Vazgeçilmezdir. Partnerinle yaşadığı bir sorun seni başka biriyle konuşmaya yönlendirir mi? A. Hayır, ilişkimi içeride çözmeye çalışırım. B. Dertleşirim ama sınırım vardır. C. Başka sesler bana daha iyi gelir. A. Hayır, ilişkimi içeride çözmeye çalışırım. Son soru. İlişkin monotonlaştığında ilk refleksin ne olur? A. Yenilikçi bir öneride bulunurum. B. Kendi dünyama çekilirim. C. Yeni heyecanlar ararım. A. Öneride bulunurum. Okey. Yani sonuç itibariyle her ilişkide bir sıkıntı varsa önce bir şans ver, sonra yol ver. Mantığıyla hareket edelim. Peki. Harika. Cevapların için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şimdi ederim. siz de değerli arkadaşlar, ekran başındakiler, siz de şunu yapmanızı rica edeceğim seninle birlikte. Verdiğiniz cevaplarda hangi seçeneklerin daha yüksek olduğunu kararlaştırın. Buyurun lütfen. Sizin hangi seçenek? A seçeneği daha fazla. 2 tane B var, 5 tane A var. Tamam. Şimdi değerlendirme sürecini hemen hızlıca geçiyorum. Bu testte ağırlık ortalaması alınıyor. Yani hangi seçeneği daha çok verdiyseniz oradaki okuyacağım seçeneklerin yorumlamaları size ilişki içerisindeki baktığınız durumda aldatma eğilimi çerçevesi içerisinde bilgi veriyor olacaktır. Tabii bu değerlendirmede yakın seçenekler de var. Çok az farkların olması var ya da komple farkların çok açıldığı durumlarda söz konusu olabilir. A çoğunluktaysa sadakat temalı güvenli karakter olarak ifade ediliyor. İletişimini korur, dış faktörlerden ziyade ilişki içi çözüm arar. B kararsız alan, ilişkideki beklemeli karakter olarak ifade edilir. Ne ilişkiyi bırakır ne tam bağlanır. Rüzgarla birlikte yön değiştirir diyorlar ilişkideki bu karakter için. C açık, meraklı, flörtöz bir karakter olarak ifade ediliyor. İlişki onunla eğlenceli olabilir ama sadakat tanımı oldukça esnektir. Kişiden kişiye değişen, kendilik gösteren biri olarak ifade eder. Bir de diğer bir seçenek var. Bu az evvel de ifade ettiğim gibi seçeneklerin birbirlerine çok yakın olduğu, farkların çok az olduğu kişiler için söyleniyor. Cevapları şıklar çerçevesinde oldukça yakın olanlara, duruma göre değişen karma tipler olarak ifade ediliyor. O günkü duygusal yapısına ve karşısındakine göre değişkenlik gösteren karakter yapısını bize ifade ediyormuş. Yani arada bir fark var.
İşte ufak bir çelişki, atıyorum biri 3, biri 2 tarzında çok yakın olanlarda da yani diğer ya da yarı yarıya olanlar yarı da bu yarıya oluyor. Okey. O yüzden aslında dediğimiz gibi şimdi çok kısa bu test hakkında da bir bilgi kaynak olarak ifade etmem gerekiyor. Çünkü benim de bunu esinlendiğim, kullandığım bir kısım var. Bu dediğimiz gibi bir sosyolojik, psikolojik bir araştırma, bilimsel bir dayanağa dayanıyor. Çok kısa hemen ona değiniyor olacağım. Sonra ben de yorumumla birlikte noktayı da koyuyor oluruz. Bu bölümde kullanılan test soruları uzman psikolojik danışman Şenol Baygün tarafından geliştirilen aldatma eğilimi ölçeği temel alınarak sadeleştirilmiş ve eğlenceli bir formatta sunulmuştur. Ölçek 15 Şubat 2015 tarihinde Antalya Psikolojik Danışma Merkezi web sitesinde yayınlanmış olup Sosyal Mübadele Kuramı TÜBİTAK ve Kelly 1959 temel alınarak hazırlanmıştır. Orijinal hali dediğim gibi 30 maddelik akademik bir ölçektir ve evli bireylerin ilişki içindeki sadakat eğilimlerini değerlendirir. Bizler bu yayında kullanılan versiyon bilimsel içeriğe dayalı olmakla birlikte herhangi bir tanı koymak amacı taşımamaktadır. Sadece eğlenceli bir içgörü sunma ve kendimizi tanıma amaçlı yaptığımız bir versiyondur. Ben çok teşekkür ediyorum. İlişkideki gerçek yüzünü benle ve değerli arkadaşlarla paylaştığınız çok için. ciddi olduk sonuna doğru ama evet, arada bu da gerekiyor demek ki. Peki o zaman sorularımızı ve testlerimizi yapıp birbirimizi biraz daha tanıdığımıza göre Biraz daha tanıdık, evet. o zaman şimdi sizden gelen İtiraflar. itiraflar. Haydi bakalım, itiraflar köşesi. Buyurun. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Biraz araştırma sonucu kadını buldum. Eşim yine yurt dışından döndüğü bir iş gezisinden hediyelerle geldi. Bazı kozmetikleri ayırıp iş yerinden bir arkadaşı için olduğunu söyledi. Ama ben o rümelin sevgilisine götüreceğini biliyordum. Emniyet bandını dikkatlice açıp içine tüy dökücü krem doldurdum. Bandı tekrar ustalıkla kapattım. Bir süre sonra kız sosyal medyasından sahte ürünlerle ilgili video çekmiş anlatıyordu. Kirpiklerin tamamı dökülmüş, gözleri tahriş olmuştu. Bayağı acı bir intikam olmuş ya. Çok iyiymiş yalnız bu ya. Çok iyi değil Çok mi? iyiymiş yalnız. Yaratıcı. Onu Kadınlardan bulmuş. korkun. Onu bulmuş, etmiş. Biz ne korkacağız? Bizim aklımız zaten o kadar ermez, çok düz otomat. Kadınlar kadınlardan koşsun. Havva'nın en büyük düşmanı yine Havva. Galiba öyle oldu. Evet. Evet. Biriyle ilk date'iniz ise sizi anlatan şeylerde biraz daha esneksinizdir. Karşı taraf elini gösterir, sizde daha iyisi varsa konuyu değiştirir, konuşmaya siz yön verirsiniz. Benim yoktu. O yüzden karşıdakinin kozundan yürüdüm. O bana hayvanları çok severim dedi. Ben de öyle mi? Ben de hatta Garfield adında bir kedim var dedim. Ama yoktu. Bir iki görüşür sonra muhtemelen kız bir daha benimle görüşmez diye gayet rahattım. İşin komiği hiç de öyle olmadı. İlişki birkaç hafta sonra birbirimize gidip gelme boyutuna geldi. Hemen bir kedi sahiplenmeliydim. Ben de barınağa gittim ve bir kedi sahiplendim. Sevgilim eve gelince Garfield adında siyah beyaz, yüzü façalı bir kedi bulunca çok şaşırdı. Ama ben bozuntuya vermedim. Şimdi 1 yılımız dolduracağız. Ama ben halen gerçeği söyleyemiyorum. Üstüne üstelik bir de alerjik astımım varmış. Ben mevzunun sadece şey yaptım, yarıldım. Garfield diye atıyor ya. Garfield bir kediye niye Garfield? Turuncu Sarı sarman falan. bir kediye verirsin. Bulamamış yavrum benim. Hani onun açıklamasını da yapmış. Bu arada bu itirafı paylaşan Adem arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet. O birazcık daha uzun da yazmış ama
birazcık bazı yerlerden kesmek zorunda kaldım. Çünkü okudukça okuyacağım bir şekilde, ama özünü korumaya çalıştım. Biz çok teşekkür ediyoruz Adem ve Havva tarafından bize bu değerli, güzel itiraflarını paylaştırıp yönlendirdikleri için. Sizler de değerli arkadaşlar, itiraflarınızı, böyle komik anılarınızı bizlere tüm sosyal medya kanallarımızdan veya Adem ve Havva'dan bu yana @gmail.com mail adresimizden ulaştırabilirsiniz. O zaman ne Bir diyoruz? haftanın daha sonuna geldik diyoruz. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazın. Eleştirileriniz bizim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyoruz ve dikkate alıyoruz. O zaman tekrar görüşmek üzere. Biz çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.